Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ikinci sınıf çarpma işlemi problemlerine bakacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Ayşe 4 tane kalem satın aldı. Kalemlerin tanesi 3 lira olduğuna göre Ayşe satıcıya kaç lira ödemiştir? Hemen bakıyoruz sorumuza. Evet, 4 tane kalem almış. Zaten şekilde 4 tane kalem görüyoruz. Kalemlerin tanesi ne kadarmış? 3 lira. Hemen yazalım. Bunun fiyatı 3 TL. Diğer kalemin de fiyatı 3 TL. Diğeri de 3 TL. Diğeri de 3 TL. Her bir tanesi 3 TL'ymiş. Ayşe satıcıya kaç lira ödedi? Evet, burada kaç tane 3 TL var? 1, 2, 3, 4 tane. Yani 4 tane 3 var. 4 tane 3'ün toplamını bulmamız lazım. Peki biz 4 tane 3'ün toplamına ne diyorduk her zaman çocuklar? Tane demek zaten çarpma işlemi anlamına gelirdi. O zaman ne diyoruz? 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 ne demek? Yani 4 tane 3'ün toplamı. 4 kere 3 kaç eder? 12. Evet, Ayşe satıcıya toplamda 12 TL para öder. Her bir kalem 3 TL'ydi ve 4 tane aldığına göre 4 kere 3'ten cevap 12. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 6 tane ineğin toplam kaç ayağı vardır? Hemen bu sorumuza bakalım. Şimdi 6 tane ineği şekilde görüyorsunuz. Her bir ineğin kaç tane ayağı var? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane ayak. 1, 2, 3, 4. Her bir ineğin kaç tane ayağı varmış? 4 tane ayağı varmış. 6 tane ineğin toplam kaç tane ayağı vardır? Peki çocuklar burada toplamda kaç tane ayak var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane inek var. 6 tane ineğin her bir tanesinde de 4 tane ayak var. O zaman ne diyoruz? Yukarıda 6 tane 4'ün toplamını bize sorduğu için ne yazıyoruz hemen? 6 tane 4'ün toplamı isteniyor bizden. Peki çocuklar tane ne demekti? Her zaman çarpı demek değil miydi? Evet. O zaman diyoruz ki 6 çarpı 4. 6 çarpı 4 eşittir 24 ayak. 6 tane inek vardı. Her bir tanesinin 4 tane ayağı olduğuna göre 6 kere 4 toplamda 24 tane ayak vardır. Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yolu. 6 tane 4'ü yan yana toplamak yerine ne yapıyoruz? 6 kere 4'ten 24'ü bulabiliyoruz. Şimdi devam ediyoruz çocuklar sorularımıza. Gizem bir günde 5 bardak su içmektedir. Bir haftada kaç bardak su içer? Öncelikle şunu bulmamız lazım. Bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gündür. Öncelikle bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir haftada 7 tane gün vardır. Şimdi sorumuzu baştan okuyalım. Gizem bir günde 5 bardak su içmektedir. Bir günde kaç bardak içiyormuş çocuklar? Bir günde 5 bardak içiyor. Peki ikinci gün, birinci gün 5 bardak içti. İkinci gün kaç bardak içer? Yine 5 bardak içer. Üçüncü gün kaç bardak içer? Yine 5 bardak. Dördüncü gün yine 5 bardak. Beşinci gün yine 5 bardak su içer. Altıncı gün yine 5 bardak. Çünkü ne diyor? Her gün 5 bardak su içmektedir. Günde 5 bardak su içmektedir. Yedinci gün yine 5 bardak su içer. Bakalım ne oldu şimdi? Bize ne soruyordu? 7 günde toplam kaç bardak su içer? Biz bu kadar 5'i alt alta toplamak yerine bunu kısa yoldan çarpma işlemiyle de toplayabiliriz, değil mi çocuklar? Bakalım burada kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 5 var. Yani aslında bizden 7 tane 5'in toplamını istiyor. Peki çocuklar, tane ne demekti? Biz tanenin ne olduğunu öğrenmiştik. Çarpma işlemi olduğunu öğrenmiştik. 7 tane 5'in toplamı demek, 7 kere 5 demektir. O zaman hemen bulalım. 7 kere 5 eşittir
35 bardak su içer. Evet, bunu da bitirmiş olduk. Her gün 5 bardak su içiyor. Birinci gün 5, ikinci gün 5, üçüncü gün 5. Tam 7 gün boyunca her gün 5 bardak su içiyormuş. O zaman toplamda kaç bardak su içtiğini nasıl buluruz? 7 ile 5'i çarparak. Devam ediyoruz. Bir çiftlikte 3 tavuk, 2 inek vardır. Buna göre çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? Hemen bakıyoruz. Evet çocuklar, burada ne diyordu? Bir çiftlikte 3 tavuk var. 3 tane tavuğu burada görüyoruz. Her birinin kaç tane ayağı var? Her bir tavuğun 2 ayağı. Bunun da 2 ayağı. Bunun da 2 ayağı var. Sonra demiş ki bu çiftlikte 2 tane de inek varmış. Hemen inekleri görüyoruz burada 2 tane. İneklerin her bir tanesinin kaç tane ayağı var çocuklar? Bunun 4 tane ayağı var. Diğerinin de 4 tane ayağı var. Tavukların 2'şer tane ayağı var. İneklerin ise 4'er tane ayağı var. Evet, devam ediyoruz sorumuza. Buna göre çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? Hemen bulalım. Nasıl bulacağız? Şöyle. Burada 3 tane 2 yok mu çocuklar? 3 tane 2 var. 3 tane 2. Peki biz tane yerine her zaman ne diyorduk? Çarpı diyorduk. 3 tane 2 demek 3 çarpı 2 demektir. Yani 3 tane 2'nin toplamı. O zaman hemen ne diyoruz? 3 çarpı 2 eşittir 6. Tavukların ayak sayılarının toplamı kaçmış? 6'ymış. Şimdi de ineklere gelelim. 2 tane inek var ve her bir tanesinin 4 tane ayağı var. Yani burada toplamda kaç tane 4 var çocuklar? 2 tane 4 var. 2 tane 4. Peki biz tane yerine her zaman ne diyorduk? Çarpı demiyor muyduk? Evet. Yani 2 tane 4'ün toplamı demek 2 çarpı 4 demektir. O zaman hemen yazalım. 2 çarpı 4 eşittir 8. Demek ki tavukların ayak sayılarının toplamı 6'ymış, ineklerin ayak sayılarının toplamı ise 8'miş. Soruda bizden ne istiyordu? Diyordu ki buna göre çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? Toplam ayak sayısını nasıl bulacağız? Tavukların 6'ydı, ineklerin ise 8'di. O zaman 6 ile 8'i toplarsak çiftlikteki toplam ayak sayısını bulmuş oluruz. 6 ile 8'i toplarsak kaç olur? 14 olur. Toplamda 14 ayak varmış. Evet, çarpma işlemi soruları çok kolay. Çarpma işlemi ne demekti? Aynı sayıların toplamı demekti. Kısa yoldan toplama işlemine çarpma diyoruz biz. Devam edelim. Evet, okulumuz 3 katlıdır. Her katta 7 sınıf olduğuna göre toplam kaç tane sınıf vardır? Hemen şöyle şekil çizerek yapalım çocuklar. Şöyle bir tane okul yapıyorum. Bir tane apartman çizdim ve diyorum ki burası okul. Diyor ki okulumuz 3 katlıdır. O zaman ben de hemen 3 katlı bir okul yapıyorum. 1, 2, 3 katlı bir okul. Ve demiş ki her katta 7 sınıf olduğuna göre. Her katta kaç sınıf varmış? Şurada 7 sınıf. Burada da 7 sınıf. Üçüncü katta da 7 sınıf. Her katta 7 tane sınıf varmış. Buna göre toplam kaç sınıf vardır? Evet, 3 katlıydı ve her katta 7 tane sınıf var. O zaman toplamda kaç tane sınıf vardır? Nasıl buluruz bunu? Burada kaç tane 7 var çocuklar? 1, 2, 3. 3 tane 7 var. 3 tane 7'nin toplamını istiyor aslında bizden. 3 tane 7'nin toplamını nasıl bulurduk biz? Tane demek her zaman çarpı demekti. Değil mi? O zaman diyoruz ki 3 çarpı 7. 3 çarpı 7 kaçtır? 3 kere 7, 21 sınıf vardır toplamda. Evet, bu kadar basit. 3 katlı bir okul. Her katta 7 sınıf olduğuna göre ritmik sayarak da bulunabilir aslında. 7, 14, 21 sınıf. Ama ritmik saymak istemediğimiz zaman çarpma işlemi yoluyla da bulabiliriz. Devam edelim.
Bir sınıfta 8 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kızların 2 katıdır. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Hemen bu soruyu da çözelim. Öncelikle şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Burada ne diyor? Erkek öğrencilerin sayısı kızların 2 katıdır. Katı ne demektir? Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Her zaman çarpmak demektir. Çarpmak. Şimdi hemen şöyle yazalım. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler. Önce bunları bir yazalım. Şimdi soruyu baştan okuyorum. Bir sınıfta 8 kız öğrenci vardır. Hemen yazalım. Kızlar 8 kişiymiş. Diyor ki erkek öğrencilerin sayısı kızların 2 katıdır. Katı ne demekti? Çarpmak demekti. 2 katıdır ne demek o zaman? Yani 2 ile çarpmak demek. Kızlar 8 kişiydi. Erkekler de kızların 2 katıymış. O zaman 8'i 2 ile çarparsak kaç olur? 16. Demek ki erkekler kaçmış? 16 kişiymiş. Kızlar 8 kişi. Erkekler de kızların 2 katı. Yani 8'i 2 ile çarpınca da erkeklerin sayısını bulmuş olduk. Evet, devam edelim. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Kızlarla erkekleri toplarsak sınıfta kaç öğrenci olduğunu bulmuş oluruz. Hemen yapalım. Erkekler 16 kişi, kızlar 8 kişi. Toplayalım. 6 ile 8'i toplarsak 14. 14'ün 4'ü, elde var 1. 1 ile elde 1'i toplarsak 2. Evet, sınıfta kaç kişi varmış? 24 kişi varmış. 24 öğrenci varmış. Şimdi silip devam edeceğiz. Evet. Bir sonraki sorumuzu açalım çocuklar. Hemen okuyalım. Her gün 4 sayfa kitap okuyan Seda 8 günde kaç sayfa kitap okur? Hemen yazalım. Seda toplamda kaç gün kitap okuyormuş çocuklar? 8 gün. O zaman yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün ve 8. gün. 8 gün boyunca Seda kitap okuyormuş. O zaman hemen şöyle düzenli bir şekilde yazalım. Evet, Seda her gün 4 sayfa kitap okuyan Seda. Her gün kaç sayfa kitap okuyormuş? 4 sayfa. Birinci gün 4 sayfa, ikinci gün 4. Her gün kaç sayfa kitap okuyormuş? 4 sayfa. O zaman 4 sayfaların hepsini buraya yazıyorum. Diyor ki Seda 8 günde kaç sayfa kitap okur? Evet, 8 günde toplamda kaç defa kitap okuduğunu şöyle toplayarak bulmaya çalışsak çok uzun sürer. Değil mi çocuklar? Bu şekilde bu kadar dördü alt alta toplamak çok uzun sürer. O zaman ne yapmamız lazım bunu? Bizim çarpma işlemine çevirmemiz lazım. Çarpma işlemine nasıl çevriliyordu? Hemen hatırlayalım. Burada kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen yazalım. 8 tane 4 var. 8 tane 4'ün toplamını istiyor bizden. Peki biz 8 tane 4'ü toplamını nasıl çarpma işlemine çeviriyorduk? Tane demek zaten çarpma işlemi anlamına geliyordu. O zaman nasıl bulacağız? 8 çarpı 4 diyeceğiz. 8 çarpı 4 eşittir 32 sayfa kitap okumuştur. Evet, alt alta toplamak çok uzun sürdüğü için ne dedik? Burada 8 tane 4'ün toplamını istemiş. 8 tane 4'ün toplamı ne demektir zaten? 8 kere 4 demektir. Bu arada çocuklar ikinci sınıf öğrencilerinin çarpım tablosunu birlerden 5'lere kadar ezberlemesi gerekir. Hala ezberlememiş olanlar varsa ezberlesinler. Böylelikle soruları daha kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Devam edelim. Ben 8 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımın 5 katından 3 fazladır. Buna göre annem kaç yaşındadır? Hemen yazalım şuraya. Buraya ben yazalım. Buraya da annemi yazalım. Ben ve annem. Evet, şimdi sıra sıra gördüğümüz tüm işlemleri yapacağız. Sorumuzu okuyoruz. Ben 8 yaşındayım.
Hemen 8 yaşımı yazdım. Annemin yaşı benim yaşımın 5 katından 3 fazladır. 5 katı. Katı ne demekti çocuklar? Önceki sorularda öğrenmiştik. Çarpmak demekti, değil mi? Çarpma işlemi. Çarpmak demekti. O zaman şöyle yapıyoruz çocuklar. Ben 8 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımın 5 katından 3 fazladır. 5 katından 3 fazla. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim yaşım 8'de. Annemin yaşı 5 katı olduğuna göre 5 ile çarpmam gerekiyor. 8 kere 5, 40. Diyor ki annemin yaşı benim yaşımın 5 katından 3 fazladır. Şimdi de fazlasını eklememiz gerekiyor. 5 katını aldık. Şimdi de fazlalığı eklememiz gerekiyor. 40 ile 3'ü toplarsak kaç olur? 43. Evet, işlemi tekrar ediyorum. Ben 8 yaşındaydım. Annem de benim yaşımın 5 katından 3 fazlaymış. 5 katı dediği için 5 ile çarptım. 3 fazlası dediği için 3 ile topladım. O zaman annemin yaşı kaçmış? 43'müş. Evet, sorumuz bizden ne istiyordu? Buna göre annem kaç yaşındadır? Zaten annemin yaşını istiyormuş. Annesinin yaşı kaçmış? 43. Evet, soruyu silip devam ediyoruz. Şöyle silelim ve bir sonraki soruya başlayalım. Evet, 4 katlı bir apartmanın her katında 2 daire vardır. Her dairede 2 çocuk olduğuna göre bu apartmanda kaç çocuk vardır? Evet, hemen okuduklarımızı şekle dökelim. Bakalım nasıl olacakmış. Diyor ki 4 katlı bir apartmanın. Hemen 4 katlı bir apartman yapalım. Bir tane apartman yapıyorum buraya. Ve kaç katlıymış? 4 katlı. 1, 2, 3, 4 tane kat yaptım. Diyor ki her katında 2 daire vardır. Daire ne demek? Yani ev demek. Her katında 2 tane daire varmış. Burada 2 tane. Burada da 2 tane. Bu katta da 2 tane ev var. Bu katta da 2 tane ev var. Her katta 2 tane daire varmış. Sonra diyor ki her dairede 2 çocuk olduğuna göre. Her dairede kaç tane çocuk varmış? 2 tane çocuk varmış. 2, 2, 2, 2. Buna göre bu apartmanda kaç çocuk vardır? Nasıl buluruz bunu çocuklar? Hemen yapalım. Şimdi burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 2 var. Yani 8 tane 2'nin toplamını istiyor bizden. Peki biz tane yerine her zaman ne diyorduk? Çarpı diyorduk, değil mi? 8 tane 2'nin toplamı biraz uzun süreceği için ne yapacağız bunu? Hemen çarpmaya çevireceğiz. 8 tane 2'nin toplamı nedir aslında? 8 çarpı 2'dir. 8 kere 2 eşittir 16 çocuk var diyoruz. Evet, bu kadar basit. Bunları da silelim ve devam edeceğiz. Evet. Evet çocuklar, videomuz burada sona erdi. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.